Herkese merhabalar meraklı kuşseverler. Bu hafta yine çok güzel, çok keyifli bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki inceleme konuğumuz hemen şöyle yan tarafında da görmüş olduğunuz gibi KNF konseptin üretmiş olduğu, fiyatıyla gerçekten dikkatleri üzerine çeken fakat uygun fiyatının yanında performansıyla da sizi şaşırtacak olan 10 watt gücündeki şarjlı RGB çubuk ışığı. Bu video dahilinde sadece bu ürünün teknik özelliklerini incelemekle kalmayacağız. Bununla birlikte stüdyo ortamının genel aydınlatma prensiplerinden bahsedeceğiz. Size ufak ve güzel, keyifli ipuçları vereceğim. Ayrıca RGB renk tonlarını stüdyonuzda kullanmanın videonuza katabileceği farklı duygusal etkileri de hep birlikte deneyerek tecrübe edeceğiz. Emin olun dolu dolu, keyifli ve bir o kadar da çabuk bitecek bir video olacak. Şimdi hemen videoya geçiyoruz. Videoya giriş yapmadan önce her video öncesinde yaptığım küçük minnak ufak ricamı tekrar yeniliyorum. Eğer bu video vesilesiyle sizi kanalımda ilk kez misafir ediyorsam videoya bir beğeniniz, aşağıya güzel bir yorumunuz ve kanala aboneliğiniz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Lütfen benim bu ricamı kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanal hakkında, ürünler hakkında ya da videolar hakkında merak ettiğiniz, aklınıza takılan herhangi bir durum varsa ister yorumlar bölümünden, isterseniz de şu an paylaştığım Instagram adresimden ulaşarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çayımız, çorbamız, kahvemiz boldur. Gelin Instagram'da da iki lafın belini kıralım. Videoya girizgah yaparken bir yandan da ben kutunun açılışıyla sizleri baş başa bırakayım. Bu ürün bana geleli bir hayli süre oldu ve bu süre zarfında da farklı testlere tabi tuttum. Aslında ürünü tercih ederken aklımda ufak tefek soru işaretleri vardı ki onu videonun ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. Fakat performansıyla gerçekten beni son derece şaşırttı diyebilirim. Ürünün kutusunu açtığınızda içerisinden böyle strafor bir köpük içerisine güzel ve özenli bir şekilde yerleştirilmiş taşıma çantasıyla birlikte ürünün kendisi çıkıyor ki burada gerçekten taşıma çantası benim bütün videolarımı izleyenler bilir. Bir ürünün taşıma çantası olmazsa olmazlarım arasında yer alıyor ki ürünleri tercih ederken mutlaka taşıma çantası olup olmadığına bakıyorum. Bunu da hep şöyle açıklıyorum. Bir yere giderken yani acilen çekime gitmeniz gerekiyor veya seyahat ediyorsunuz uçakla, otobüsle, arabayla. Aksesuarlarım kaldı mı? Bir parçayı bir yerde unuttum mu? Ya ben bunların hepsini elimde nasıl taşırım kaygısını aklınızdan puf diye uçuruyor gidiyor. Taşıma çantasının olması ki bu ürünün de yine omuz askısıyla gelen çok şık bir minimalist taşıma çantası mevcut. Kutunun içerisinden bir de Type-C bağlantı kablosu çıkıyor ki bu da ürünü çok rahat bir şekilde şarj etmenizi sağlıyor. Ayrıca kutunun içerisinden son çıkan parçamız da bir uzaktan kumanda. Kullandığım süreç zarfında çok böyle uzaktan kumandanın özellikle üzerinde tuşları çok az ve adapte olamadım. Ben ürünü genelde üzerindeki tuş takımından kontrol etmeyi daha rahat buldum. Fakat tabii ki de siz kullanım alanınıza göre, kullanım şeklinize göre uzaktan kumandasını da kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandası da olsun tabii ki fazla mal göz çıkarmaz. Kutu içeriğini bitirdikten sonra gelelim asıl önemli yere, ışığın teknik özellikleri. KF konseptin üretmiş olduğu bu RGB çubuk ledin beni en çok etkileyen kısmı gerçekten fiyatına nazaran sunduğu performans. Yani ışığı kullanırken gerçekten size sağlamış olduğu o profesyonel ışık hissiyatı beni açıkçası çok mutlu etti. Çünkü bu ürünü inceleyip sizlere bunun artı ve eksilerini anlatıyorum ki eksisi fazla olan bir ürünü hiçbir şekilde sizlere tavsiye etmek gibi bir gayem de yok. O yüzden ürünü inceledikten sonra açıkçası içim rahat oldu diyebilirim. Ürünün teknik özelliklerini şöyle hızlı bir şekilde alt alta sayacak olursak. Ürünümüz öncelikle 10 wattlık bir çıkış gücüne sahip. Şimdi 10 wattlık çıkış gücü samimi söylemek gerekirse tek başına aydınlatmalar için geniş mekanlarda hani aşırı büyük mekanlarda sizi mutlu etmeyebilir. Çünkü 10 watt günümüz standartlarında aslında bir ana ışık değil de yardımcı ışık kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat video içerisinde de göreceksiniz ben bu ürünü sadece ana ışık kaynağı olarak da kullandım ve benim bu gördüğünüz stüdyo ortamında aslında hiç de fena bir iş çıkarmadı. Hatta benim daha önceki videolarımdan da bilenler özellikle kullandığım şarjlı ışıklardan daha güzel performans sergiledi diyebilirim ki onların ışık gücü performansı bu çubuk ledden daha fazla olduğu halde. Bunu da bence çubuğun uzun şekilde ışık yaymasına bağlıyorum çünkü diğer ışıkların benim avuç içi kıvamında bu ışığın çubuk şeklinde olması
özellikle Reels, Shorts ve TikTok gibi videolar çekenleri çok mutlu edecektir. Çünkü dikey bir şekilde aydınlatması ve ışığın yayılması çok güzel. Hani burada lüks ve lümen kavramlarına girmeyeceğim. Daha önceki videolarda çok tekrarladım ama sizi gerçekten mutlu edebilecek bir güce sahip 10 watt ışığımız. Şimdi ışığımızı ana ışık kaynağı ya da yardımcı ışık kaynağı olarak kullanacağımız sırada Kelvin değerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ışığımızın da aslında Kelvin aralığı bir hayli iyi diyebilirim. 3000'den 6000 Kelvin'e kadar sıcak renklerden soğuk renklere, yani sarı ışıktan mavi ışığa kadar bir geniş spektrum sunuyor size ki bu bence çok rahat bir şekilde çekimlerinizi sürdürmenizi olanak tanıyacaktır. Bunun yanında 360 derecelik bir RGB renk seçeneği de sunuyor sizlere. 360 ne anlama geliyor? Yani tüm RGB renkleri elde edebiliyorsunuz. RGB renk performansından da çok memnun kaldım ben. Zaten video içerisinde bol bunların ara çekimlerini göreceksiniz. RGB renklerden bahsettikten sonra tabii ki bir de bu tarz RGB ışıkların olmazsa olmazı hazır sahne efektleri oluyor. Siz özellikle farklı çekimler yapıyorsanız, amatör sinema ile ilgileniyorsanız veya kurgusal bir içerik çekecekseniz veyahut da Reels'larınıza, Shorts'larınıza böyle güzel efektler katmak istiyorsanız 7 farklı türde hazırlanmış RGB renk efektine sahip bu lambamız. Bunlar ne oluyor? İşte polis, itfaiye, siren, şimşek, yıldırım gibi farklı ışık efektleri içerisinde barındırıyor ki çekimlerinizi daha güzel hale getiriyor. Ürünümüzün hali hazırda bir dediğim gibi uzaktan kumandası var ama ben uzaktan kumandaya tekrar söylüyorum çok adapte olamadım, fakat üzerindeki ekran ve tuş takımı son derece net ve basit kullanım sağlıyor size. Ayrıca ekranda yer alan pil göstergesi de yine çekim esnasında doğru ve net bir çizelge sunuyor size ışığın kullanım ömrüyle alakalı. USB tip C ile birlikte gelen hızlı şarj özelliğini de içerisinde barındırıyor. Çubuk ışığımız ki bu günümüzde artık hızlı şarj sisteminin çok yaygınlaşmasıyla birlikte eliniz ayağınız olacak bir özellik olmuş diyebilirim. Işığı eğer yüksek parlaklıklarda ve canlı bir şekilde kullanacaksanız 2 saate yakın sürelerde size kullanım ömrü sunuyor içerisindeki pili ki zaten 2 saatlik bir sürede çok rahat bir çekimi çıkarmanızı sağlayacaktır. Işığın hafif, elde taşınabilir yapısı, altında bulunan 1/4 inçlik tripod vidalama bağlantısı ve taşıma çantasıyla birlikte tam takım bir vlog kiti diyebilirim. Yine bu tarz ışıklarda olmazsa olmaz aramanız gereken özelliklerinden biri de CRI ya da CRI artı 95 değerinde olması. Bu CRI değeri ya da CRI değeri ne işe yarıyor? Bu ışığın ürünler üzerindeki doğru renk tonlaması yaptığını gösteren bir parametre. Yani CRI değeri 95 ve üzerindeyse sizin çektiğiniz ürünlerde özellikle kameranızdan beyaz dengesinde yaptıktan sonra ürünün gerçek renginin kameranıza aynı şekilde yansımasını sağlıyor diyebilirim. Herhangi bir renk tonunda bozulma, solmalar yapmıyor. Bu yönüyle de zaten özellikle ürün çekimlerinde, benim kullandığım gibi stüdyo çekimlerinde renklerin doğru bir şekilde karşı kullanıcıya gitmesi için önemli bir özellik. İster bu ışığı kullanın, ister kullanmayın, mutlaka aldığınız ışığın CRI ya da CRI değerinin artı 95 olmasına önem gösterin. Ürünle alakalı negatif olarak da mutlaka şunları belirtmem gerekiyor. Özellikle bir çekim anında ışığı ayarladınız ve kapatıp açtınız. Kapattığınızda maalesef en son kaldığınız modda açılmıyor. Yani sıfırdan lambayı ilk kez açıyormuşsunuz gibi standart modda açılıyor ve bu da aslında ışığın tonundan ziyade parlaklığının düşmesini sağlıyor ve parlaklığı tekrar yükseltmeniz gerekiyor. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. İkinci olarak da söyleyeceğim dezavantajı, gördüğünüz gibi aslında benim ürünümün altında bir basit tripod var fakat bu tripod kutunun içerisinden çıkmıyor. Bu benim elimde olan hali hazırda kullandığım bir mini tripod. Aslında böyle bunun altına da küçük bir ayak kutu içerisinden çıksa son derece keyifli olurmuş. Bunları da belirtmeden geçmeyelim. Şimdi ışığın genel itibariyle teknik özelliklerini ve ara görüntülerle de performansını size göstermeye çalıştım. Buradan sonra artık ışıkla neler yapabiliyoruz? Çekimlerimizi hangi havaları katabiliyoruz? Hangi duyguları karşı tarafa geçirebiliyoruz? Gelin biraz da bu konu hakkında konuşalım. Emin olun bu bölüm çok fazla ilginizi çekecek ve çok fazla işinize yarayacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi aslında kullandığımız ışıklar sadece bizi ve ortamı aydınlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda ışıklar bildiğiniz gibi çektiğimiz nesnelerin, çektiğimiz objelerin veya sahnelerin üzerine bir duyguyu yansıtmaya yarıyor. Zaten bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda işte ana ışık, yardımcı ışık, arka ışık gibi konuları bol miktarda anlat ve çok güzel ışık tavsiyelerinde bulundum. Onun da bağlantılarını mutlaka şuralara bir yere bırakacağım.
bırakırım. Eğer stüdyonuzla alakalı aydınlatmaya ihtiyacınız varsa kesinlikle o videolarımı izleyin derim. Şimdi bu konu özelinde, bu video özelinde RGB ışıkların videomuza kattığı duyguları gelin hep birlikte incelemeye başlayalım. RGB ışıklar az önce de bahsettiğim gibi aslında sadece renk değildir. Aynı zamanda bir duyguyu yansıtır. İçeriklerimizin atmosferini, içeriği çektiğimiz mekanın hissiyatını, ferahlığını veya boğukluğunu direkt olarak karşıya, kullanıcıya, kitleye hissettirir ve sizin videodaki enerjinizi de olumlu ya da olumsuz şekilde mutlaka etkiler kullandığınız ışıkların renk tonları. Stüdyo ortamında kullandığımız renklerin anlamlarına ve videomuza kattıklarına bakacak olursak ilk ışığımız arka plandan da gördüğünüz gibi kırmızı. Kırmızı renk videolarımızda tutkuyu, gerilimi, enerjiyi genelde karşı tarafa aktarmak için kullanılır. Özellikle dram sahnelerinde, gerilimli içeriklerde ve dikkat çekici olmasını istediğimiz anlarda biz kırmızı arka plan renklerini ya da kırmızı renk tonlarını kullanırız ki gördüğünüz gibi videonuza farklı ve sıcak bir hava kattığını da söyleyebilirim. Hatta şöyle ekrandan kendime bakınca hafif hafif de böyle terlemeye başlıyorum. Kırmızının gerçekten psikolojik olarak çok değişik bir etkisi var. Hatta yine kırmızı rengi bir örnek verecek olursak özellikle YouTube'da içerik üretenlerde fark etmişsinizdir. YouTube'lara ürettiğimiz thumbnail yani küçük resimlerde eğer bir ürüne dikkat çekmek istiyorsanız mutlaka kırmızı renkli bir ok kullanılır ki direkt o onlarca videonun arasında izleyicilerin dikkatini o videoya çekme açısından son derece önemlidir yine kırmızı renk. Bu da bir dipnot olarak aklınızın kenarında bulunsun. Gelelim mavi rengin stüdyo ortamına ya da videonuza katmış olduğu hava hakkında ufak ipuçları vermeye. Mavi renk huzur, soğukluk veya duygusal olarak mesafeyi bizlere sunar ki özellikle röportajlarda, gece temalı vloglarda veya duygusal sahnelerde bol miktarda mavi renk tonunun kullanıldığına şahit olursunuz. Az önceki kırmızı arka plandan sonra şu an mavi bir renge dönmüş olmam psikolojik olarak beni bile rahatlattı. Şu an böyle hafif serin bir ortamda ya da soğuk bir ortamda bu videoyu çektiğim hissiyatını aslında karşı tarafa göndermiş oluyorum. Mavi renkte yine çekeceğiniz videolarda özellikle arka planınızda ve backlight'larınızda önemli bir yere sahip renk tonlarından birisi. Sıradaki renk tonumuz arkamdan da görmüş olduğunuz gibi pembe ve morun tonları. Aslında bu iki renk tonu çok sık birbiriyle kardeş şekilde kullanılıyor diyebilirim. Özellikle YouTube'da veya farklı mecralarda görmüş olduğunuz bu gece yarısı açılan canlı yayınlarda hep arka planda mor, pembe o tarz tonların yer aldığını görürsünüz ki bu özellikle belli saatlerde yayın yapan kişilerin karşı tarafa böyle hafif huzurlu, sakin, dingin bir etki göndermesini sağlıyor diyebilirim. Özellikle mor ve pembe tonlar gizemi, yaratıcılığı ve nostalji kavramlarını karşı tarafa hissettirmemizi sağlıyor. Müzik videolarında, ürün tanıtımlarında ve bahsettiğim gibi canlı yayınlarda oldukça sık kullanılan bir renk tonu. Sıradaki rengimiz sarı renk. Videolarınızda arka plan rengi olarak kullandığınız sarı renkler genellikle izleyicilere neşe, dikkat ve hafif ılık, sıcak, tatlı ortam hissiyatı göndermenizi sağlıyor. Özellikle eğitim videolarında, çocuk temalı sahnelerde bu sarı ve sarının tonlarını bol miktarda görebilirsiniz. Çünkü karşı tarafa daima pozitif, tatlı, huzurlu bir ortam hissiyatı vermenizi sağlıyor. Fakat genelde YouTube videolarında sarı tarzı renkler çok böyle arka planda canlı bir hissiyat yarattığı için özellikle uzun dakikalar boyunca sizi izleyen kullanıcılar arka plandaki sarı ve canlı renkten birazcık rahatsız olabilirler. Yani çok fazla abartmamak kaydıyla arka planda sarı rengi kullanabilirsiniz. Arka plandan da görmüş olduğunuz üzere sıradaki renk tonumuz yeşil. Yeşil renk tonu genelde videolarımızda doğallık, tazelik, bilimsellik ya da günümüzde çok sık kullanılan alan olduğu için de futbol ve spor dallarıyla alakalı bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Arka planda gördüğünüz gibi yeşil kullandığınızda çok canlı ve diri bir hissiyat sunmuş oluyorsunuz karşı tarafa ki bu sayede zaten özellikle futbol temalı programlarda veya spor temalı programlarda bu arka plandaki yeşil ton bol miktarda kullanıcıya hissettirilir ki zaten siz kanalları değiştiriyorken veya YouTube'da bir video denk geldiğinde arka plandaki renginden hemen konusuna vakıf olursunuz. Şimdi videonun bu bölümüne kadar genelde arka planda hep tek renk RGB ton kullandık. Fakat siz isterseniz ve imkanınız varsa arka planda birkaç farklı RGB rengi bir arada kullanarak güzel bir kontrast elde edebilir ve farklı duyguları izleyicilerinize hissettirebilirsiniz. Haydi gelin şimdi birkaç farklı rengi karıştırarak arka planımızda farklı tonlarda RGB renklerle farklı ortamlar yaratmayı deneyelim. İlk renk ikilimiz gördüğünüz gibi arka planında da mavi ve mor tonlarının birlikte kullanılması. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum. Sizin arka planda kullandığınız ışıklar kadar aslında ön tarafta sizi aydınlatan ışıkların da konumu ve güçlendirilmesi
güçleri bir hayli önemli. Şu an benim ana ışık kaynağım sağ tarafımdan çapraz köşemden geliyor 45 derece açıyla ve 60 wattlık bir ışık. Sol tarafımdan gelen ışığım da yine 15 wattlık bir ışık ve köşeden çaprazdan bana doğru geliyor ve ben o ışıkların sadece beni aydınlatması için grid yardımıyla tüm enerjisini kendi üzerime çekiyorum ve arka planımdan kendimi soyutlamış oluyorum. Yani kısaca şöyle durumu netleştirecek olursak, çapraz köşelerimde 2 adet Kelvin değeri 5000 ila 5600 arasında değişen 2 adet ışığım var. Onun dışında şu hemen köşe tarafımda yine arka planım mavi olduğu için bana mavi olarak vuran ve bu yüzümün bu kısmını ve koltuğumun bu tarafını aydınlatan bir RGB ışığım var. Arka tarafta da gördüğünüz gibi bu tarafta mor, bu tarafta da mavi tonlarda RGB ışığım var. Özellikle mavinin ve morun birlikte kullanıldığı stüdyo ortamlarını görecek olursanız karşı tarafa daha profesyonel, daha yaratıcı, özellikle teknoloji, ürün incelemeleri ve detaylı eğitimlerin verildiği yerlerde bu renk tonlarının kullanıldığını görürsünüz. Hoş bir ambiyans katar. Videolarınızda bu iki rengi kullanabilirsiniz. Sıradaki RGB renk çiftimiz, arkadaki gördüğünüz gibi mavi rengi hiç değiştirmedim. Yandaki moru kırmızıya çevirdim. Yani mavi ve kırmızı son derece zıt ve keyifli iki renk diyebilirim. Az önce de bahsetmiştim. Kırmızı renk genelde enerjikliği, sıcak ortamı bize simgelerken mavi renkte soğukluğu ve mesafeyi simgeliyor. Aslında iki farklı aykırı renk tonunu arka planda kullanarak kendinizi arka plandan son derece soyutlamış oluyorsunuz ve arka planda böyle soğuk sıcak tatlı sert bir hava yakalamış oluyorsunuz. Yine bu iki rengi de arkanızda kullanabilirsiniz. Sıradaki favori arka plan iki rengim yine mavi ve yeşil. Genelde bu iki rengi de yine bir arada kullandığınızda böyle çok teknolojik, aslında soğuk ama bir o kadar da estetik bir hava yakalayabiliyorsunuz. Bu iki rengi de yine videolarınızda arka plan olarak kullanabilirsiniz. Çok keyifli, çok izleyeni böyle enerjik atan ama bir yandan da böyle ferahlatan bir hava sağlamış oluyorsunuz. Bu iki renk de yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Ve son bahsedeceğim RGB ışık çiftimizde mavi ve sarı ama sarının böyle tatlı bir tonu diyebilirim. Özellikle sarının böyle çok yeşile değil de hafif böyle turuncuya kaçan tonunu kullandığınızda stüdyo ortamlarında sıcak, samimi böyle aile ortamındaymış gibi bir hava yakalayabiliyorsunuz ve yine mavi renkte videonuzda softluk ve o hafif soğukluğu katıyor. Bu iki rengi de yine videolarınızda sıklıkla kullanabilirsiniz. Ben çok keyif alıyorum bu iki renk tonunu kullanmaktan. Aklınızın bir kenarında bu renk ikilisi de bulunsun. Ve dostlar gördüğünüz gibi kullandığımız RGB renk tonlarının videonuza, stüdyonuza, arka planınıza neler kattığını deneyerek görmüş olduk. Burada tamamen tabii ki de tercih sizin. Yani benim bu gösterdiğim renkleri kullanacaksınız diye bir kural yok. Ben sadece bunları zaman içinde tecrübe ettim ve tecrübelerimi, aklımda kalan yerleri sizlere anlatmaya çalıştım. İster tek renk kullanabilirsiniz, isterseniz şu an gördüğünüz gibi çift renk kullanabilirsiniz. Fakat mutlaka RGB ışıkları videolarınızın bir bölümünde kullanın. Gerçekten videonun ortamına, anlattığınız konuya ve içeriğinize çok güzel bir derinlik katıyor diyebilirim. Bunun dışında kullandığınız ön plandaki ışıkları da mutlaka doğru yerleştirin. Ben aslında ara ara videolarımda ışıklandırma ve ışık konusunu anlatıyorum ve anlatırken de hep şunu söylüyorum. Ben diyorum bu videoyu çekeceğim fakat biliyorum ki diğer içeriklerim kadar izlenmeyecek. Çünkü bizim genelde aklımızda şu var. En iyi kameraya alayım, en iyi koltuğu alayım, arka planda en iyi monitör olsun ama ışık işte yani idare ederiz bir şekilde. Öyle olmuyor. Bu konunun en güncel ispatı olarak kendimi gösterebilirim. Şu an görüyorsunuz ekranda bundan 4-5 yıl önce çektiğim videolar, çok kaliteli bir kameram var. Stüdyo ortamım yine aynı fakat renkler, ışıklar olmayınca aşırı parlak fakat bir o kadar da sönük kalmış bir ben görüyorsunuz. Bir de şu anki ortama bakın. Gerçekten bu video arasındaki en önemli fark kullandığım ışıklarım. Son birkaç yıllık süreçte gerçekten ışığa ve ışıklandırmaya çok önem verdiğimi söyleyebilirim ki bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü ışıklar kamera gibi aslında zamanı geçecek yatırımlar değil. Bir kere aldığınızda yıllar boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu sebepten işte size zaten kanalımda bol miktarda ışık tavsiyeleri sunuyorum. Umarım tavsiye ettiğim ürünler benim işimi gördüğü gibi sizin de işinizi görüyordur. Videonun bu bölümünde sizlere bu ve bunun gibi birçok ürünü bana ücretsiz bir şekilde ulaştırıp sizlere tanıtmama vesile olan KF Concept yani Kent Fade'den bahsedeceğim. Marka yıllardır hem Türkiye pazarında hem de Avrupa pazarında drone pilotları, fotoğrafçılar, videografırlar, influencerlar ve günlük kullanıcılar için üretmiş olduğum tripodlar, lensler, filtreler, sırt çantaları, monopodlar ve birçok çekim aksesuarıyla bu alandaki başarısını şimdiye kadar fazlasıyla kanıtlamış. Ve bu video nezdinde Kentfade firmasıyla yaptığımız işbirliği sayesinde ister kentfade.com.tr'den isterseniz de kentfade.com adresinden yapacağınız alışverişlerde
vesilesiyle sadece bu ürün için değil, tüm yaptığınız alışverişler için sepetinizde ödeme aşamasında indirim kodu bölümüne meraklı kodunu yazdığınızda tüm sepetinizi kapsayan genel bir %20'lik indirimin sahibi olacaksınız. Ayrıca şunu tekrar belirtiyorum. Kenfate üzerinden yaptığınız alışverişlerde ekstra bir gümrük ve kargo bedeli ödemiyorsunuz. Açıklama bölümüne bıraktığım Affiliate link üzerinden alışverişlerinizi yapabilir, %20'lik bir indirime sahip olabilir ve bu link üzerinden bana puan kazandırarak daha fazla ürünü sizlere ücretsiz olarak sunmama yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünleri bana ulaştırdığı ve sizlere tanıtmama vesile olduğu için Kenfate'e, KNF Konsept'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi video devam ediyor. Ve bu kadar şey anlattıktan sonra videonun son bölümüne gelecek olursak. Gördüğünüz gibi ışıklar aslında videonuzun ruhu. Yani her ne kadar kaliteli içerik çekmek için siz çok güzel bir kameraya, çok kaliteli bir mikrofona sahip olsanız da yeri geldiğinde ışık aslında bu iki etmenin de önüne geçiyor diyebilirim. Hatta öyle bir hal alıyor ki arka planınızda kullandığınız ışıklar sizin YouTube kanalınızın, YouTube kimliğinizin bir özeti haline gelebiliyor ki bunu bazı YouTube kanallarında bol miktarda görürsünüz. O kadar aşina olmuşsunuzdur ki o arka planda kullandığı renklere, kapak resminde kullandığı renklere, o rengi gördüğünüzde direkt aklınıza hemen o kullanıcı verir, dersiniz ki bak bu onun kanalı ya da bu onun videosu. Hiç o anlatıcıyı, hiç o kanal sahibini görmeseniz bile direkt aklınızın bir kenarında onun yüzü, onun silüeti, hatta kulağınızda onun sesi çınlamaya başlar. İşte renkler aslında videomuzda bu kadar önemli yer tutuyor. Arkamda görmüş olduğunuz ışığı ve kanalımda tanıtmış olduğum ışıkların hem uzun kullanım testleri hem de detaylı teknik incelemeleri mevcut. Bu video, bu ürün hakkında soru, sorun ve görüşleriniz varsa ister aşağıda yorumlar bölümünden, isterseniz de şu an paylaştığım Instagram adresimden bana ulaşarak sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet.